Okul deyince aklımıza en çalışkanından en tembeline kadar bir baskı, stres duyguları gelir değil mi? Yani kimse okulu çok iyi anılarla ve çok iyi duygularla hatırlamaz. Hatta okuldan mezun olalı yıllar geçse bile hala rüyalarımızda sınavlara geç kaldığımızı veya derslere yetişemediğimizi görürüz. Bir önceki videomu izlemediyseniz muhakkak izlemenizi tavsiye ederim. Çin asıllı eğitimci, yazar, jeopolitik stratejist, tahmin edilebilir tarih uzmanı olarak geçen Profesör Zhang Chueqi'nin oyun teorisi kapsamında okullara bakış açısından bahsedeceğiz. Bu adamın her fikrine katılıyorum diyemem. Fakat tarzını beğeniyorum. Çünkü bazı şeyleri idrak edebilmemiz için onları küçük küçük parçalara bölüyor. Küçük parçalardan bir bütün oluşturuyor. Bu tarzını beğendim ve bana farklı bakış açıları kazandırdı. Eminim sizleri de farklı bakış açıları kazandıracaktır. Bu adam kendisi de bir öğretmen olduğu için 2008 yılına kadar daha idealist olduğunu ve daha farklı bir bakış açısıyla eğitime yaklaştığını söylüyor. Fakat zaman içerisinde düşüncesinin oyun teorisini de işin içine katarak çok değiştiğini anlatıyor. Her alana giriş yaptığı zaman o alandaki oyuncuları tespit etmekle başlıyor öncelikle ve okul konusunda da oyuncuları tespit etmiş. Oyuncularımız tabii ki de öğrenciler, veliler, öğretmenler, okul yöneticileri, üniversiteler ve devlet olarak belirliyor. Ve 2008 yılın öncesinde daha idealistti ve daha farklı düşünüyordu demiştim. O yüzden ilk başta ideal ne olmalı, yani nasıl düşünmeliyiz biz bu aktörlerin motivasyonunu diye bir giriş yapacak olursak öğrenciler öğrenmek ister. Değil mi? Okula öğrenmek için gider. Veliler çocuklarının gelişmesini ister. Öğretmenler iyi bir öğretici olmak ister. Bu anlamda iyi bir iş çıkartmak ister. Yöneticiler kaliteli sonuçlar bekler. Hükümetler yenilik ve teknoloji ister. Üniversitelerde bu bütün süzgeçlerden geçmiş potansiyeli yüksek olan öğrencileri arar. İdeali de budur zaten. Hepimize hani sunulan ve gösterilen o vitrin zaten bundan ibaret. Yani kurulan bu düzende, az önce anlattığım düzende herkes çok iyi niyetli ve herkes işbirliği içerisinde ve bütüncül bir bakış açısı hakim. Ama oyun teorisinden bir bakış açısı kazandıktan sonra bu sisteme bakıldığı zaman şunu söylüyor. Herkes en az çabayla en fazla verim elde etmek istiyor. Detaylara bakalım. Öğrenciler burada en az çabayla, en az çalışarak çok iyi üniversitelere gitmek istiyorlar. Popüler olmak istiyorlar, dışlanmamak istiyorlar, arkadaş edinmek istiyorlar. Yani aslında öğrenmek birincil hedefleri değil. Bütün bunları anlatırken siz de kendinizden ve çevrenizden bence bir pay biçin, bir düşünün bakalım doğru mu? Veliler bu oyun içerisinde en kritik oyuncular olarak geçiyor. Yüzeyde görünen neydi? Çocuğum iyi bir eğitim alsın, öğrensin de. Ama aslında olan iyi notlar alsın, prestijli üniversitelere gitsin, çevreme karşı övüneyim, bunu bir statü olarak göstereyim, eğitimi bir statü ve lüks gösterge ürünü olarak göreyim. Velilerin bakış açısı aslında buymuş. Bu konunun biraz daha üstünde durduğumuz zaman gerçekten de veliler çoğunlukla, yani burada konuştuğum, söyleyeceğim şeyler tabii ki de hani %100 herkes için geçerli olmamakla birlikte bence genele yayabileceğimiz kadar çok. Yani veli çocuğunun aslında eleştirisel düşünmesini istemez. Daha çok kendi istediği yönde çocuğunu eğitmek istiyor. Yani çocuğun tam bir ne ister, ne istemez gibi bir şey düşünmüyor. Ben çocuğumdan daha iyi bilirim diye düşünerek kendi istedikleri doğrultusunda çocuğunu yönlendirmeye çalışır. Ve dediğim gibi eleştirisel düşünmesini istemez, sorgulamasını istemez. Çünkü bilinçli bir çocuk, sorgulayan bir çocuk, aynı zamanda kontrol edilmesi güç bir bireydir de. Öğretmenlere gelecek olursak, öğretmenler de yüzeyde öğretmek ister. Ama gerçekte iş güvencesi, daha az stres, onlara verilen müfredatları tamamlamak ve sorun çıkmaması. Öğretmenlerdeki tutku ve idealistlik de azalınca öğretme isteği de azalıyor. Bu oyun teorisinde en önemli oyunculardan bir tanesi olarak öğretmenleri görüyor. Çünkü bu oyunun kurallarını öğretenler ve ona göre davrananlar, yönlendirenler öğretmenler olarak görülüyor. Şimdi öğretmenler konusunda bir parantez açmak istiyorum. Yine dediğim gibi her öğretmen için geçerli olmasa da günümüzde bizim ülkemizde de gördüğümüz, şimdi bu adam genellikle Çin üzerinden gitmiş. Çünkü oradaki sistemi görüyor, biliyor. Ama anlattıkları bana göre şu an bizim de yaşadığımız ve bizim gibi diğer ülkelerin de yaşadığı, zaten videolarında bunu da söylüyor. Yani bu anlattıklarının aslında dünya üzerindeki artık bütün
genel devletlerde görüldüğünü söylüyor. Dediğim gibi katıldığım noktalar var, katılmadığım noktalar var ama bu şu ana kadar söylediklerime katılıyorum. Artık öğretmenler idealist değil. Onların da üzerinde bir baskı olduğu için müfredat yetiştirme, daha bir ezber sistemi üzerinden gidilmesi, belki yöneticilerinin baskısı, belki velilerin baskısı daha çok iş olarak artık görüyorlar. İdealistlik yok. Öğretmenler beni izliyorsa lütfen kızmasınlar. Her meslek için bunu söyleyeceğim. Antiparantez, her meslekte bu artık maalesef ki var ve bu da işte eğitim sistemimizin, süregelen eğitim sisteminin en büyük defolarından bir tanesi. Şimdi neden öğretmen olunca veya neden doktor olunca bu meslek grupları çok fazla göze batıyor ve çok fazla konuşuluyor? Çünkü çok gerekli meslekler, yani bütün meslekler çok önemli ama bazı meslekler gerçekten de hayatidir. Mesela öğretmenlik gibi. Öğretmenler çocuk yetiştiriyor, yani bu toplumun bireylerini yetiştiriyor. Doktor bir insanı hayatta tutuyor yeri geldiği zaman. Doktorlara da bir antiparantez açmam gerekirse, ben artık doktorların da, her doktor değil ama genel anlamda doktorların da yetersiz olduğunu düşünüyorum. Bana katılır mısınız bilmiyorum. Bu noktada da yorumlarınızı yazın. Şimdi bir süredir gözlemlerim var şimdi. Ben de sağlık bilimleri fakültesi mezunu olduğum için bazı şeyleri hani sağlık fakültesi mezunu olmayanlara göre daha iyi görebiliyorum, gözlemleyebiliyorum. Kendi bilgi birikimim var veya araştırdığım zaman sağlıkçı olmayan bir bireye göre daha hızlı anlayabiliyorum neyin ne olduğunu diye. Burada birkaç fikir söyleme hakkımın olduğunu düşünüyorum. Ben uzun zamandan beri kanda demir oranlarım çok düşük ve bunu bayağı bir çektim bu konuda. Gerçekten de çok kötü bir durum. Başınız ağrıyor, başınız dönüyor, halsiz oluyorsunuz. Yani bütün yaşam kalitenizi etkiliyor. Geçtiğimiz Haziran ayı gibi gidip bir tahlil yaptırdım. Gerçekten de kanda demir değerlerim çok fazla düşüktü ve bunun üzerine demir ilacı kullanmaya başladım. Sağlık ocaklarındaki doktorların, özellikle genç doktorlar, burada altını çiziyorum. Bunu da eğitime bağlayacağım yine. O yüzden bu konuyu da ekstra açtım. Yani bağlantılı. Ne yapıyor sağlık ocağındaki doktorlar? Size tahlil sonuçlarınıza bakıyor ve ona göre şuyun eksik, ilaç yazıyor sana, değil mi? Vitamin veya işte uygun hapları yazıyor ve seni gönderiyor. Bu kadar. Şimdi bütüncül tıp diye bir şey var. Bütüncül tıp nedir? Yani bir hastalık sadece o durumla alakalı değil. Yani demir eksikliğin var ama bunun sebepleri ne? Ya da mesela D vitamini eksikliğin var ki Türk toplumunda çok fazla var. Aslında çok güneş gören bir ülke olmamıza rağmen çok yoğun bir şekilde. Neden? Çünkü hamur işi beslendiğimiz için bağırsak problemleri çok çekiyoruz. D vitamini de bağırsaklarda emildiği için, yani çok bağlantılı, bu örneği vermem şu yüzden, çok bağlantılı şeyler var. D vitamini eksik diye D vitamini verdiğin zaman adam bağırsak problemini veya kabızlık problemini çözmediği takdirde hapları kullanacak, hapları içtiğiyle kalacak ve hiçbir sonuç elde edemeyecek. Ve sen bu şekilde yolluyorsun. Bana da aynı şekilde aynısını yaptı. Sadece demir hapı verdi, gönderdi. Sen gelen bir hastanın hikayesini alman gerekir. Sende bir mide problemi var mı? Başka problemlerin, başka hastalıkların var mı demesi gerekir. Bizde ailesel olarak mide problemi genetik, yani reflüm var. Zaten demir hapları mideye çok dokunur. Dokunmayan formları var. Bunu sorması gerekir ki bana o forma göre bir hap yazması gerekir. Bu ayrı bir olay. İkinci olayımız, demir hapları sadece aldım kullandım değil. Bir arada tüketilmemen gereken, öncesinde ve sonrasında tüketmemen gereken ürünler var. Nedir? Süt ürünleri. Çünkü kalsiyum demirin vücutta emilimini azaltıyor. Veya aynı şekilde bir beslenme rotası çizmesi gerekiyor bana. Doğal yollarla demiri alabilmem için en güzel demir depolarından bir tanesi, yani en basit, herkesin tüketebileceği yumurtadır, değil mi? Ama sen yumurtayla peynir yediğin zaman, yani yanına bir kalsiyum aldığın zaman o yumurtayı neredeyse boşuna yemiş oluyorsun. Şimdi sen bu bilgileri bana vermiyorsun bir doktor olarak. Daha detayları var. Bunların girmeyeceğim, sıkılmayın diye. Sen bu bilgilerin hiçbirini bana vermiyorsun. Belki de maalesef ki üzülerekten söyleyebilirim. Sen de bilmiyorsun, genç doktorlar için özellikle. Sen de bilmiyorsun, bu bilgileri bana vermiyorsun ve beni gönderiyorsun. Şimdi böyle olunca ne oluyor? Devlete zarar. Çünkü ben boş boşuna ilaç kullanıyorum. Bunun da bir maliyeti var. Hem devlete, benim vücuduma bir zararı var. Ben bir türlü iyileşmiyorum. Çünkü bu eksiklikler insanı depresif ve mutsuz yapıyor. Yaşam kalitesini çok etkiliyor. Her yerden zarar. Yine videonun başına gidecek olursak, yani öğretmenler için de aynı durum geçerli. Çocuklar okula gidiyor, geliyor.
Veliler çocuklarının çok iyi olmasını istiyor. Sen temelde bir öğretmen olarak çocuğa ezber bilgi dayatıyorsun ama nasıl öğrenilir, nasıl bir araştırma yapılır, bunlar çok eksik. Sen hazır bilgiyi, hap bilgiyi çocuğa veriyorsun ama nasıl araştırma yapılır bunu göstermiyorsun. Nasıl bir eliminasyon yapılır, çünkü çok fazla bir bilgi kirliliği var artık. Bu bilgiler arasında doğru bilgiye nasıl ulaşılır bunu söylemiyorsun. Veya öğrenmeyi sevdirmiyorsun. Amacın çocuğa bu anlamda hayata hazırlamak değil. Yine bence burada da bir bütüncül bakış açısı olması gerekiyor. Sadece ders, akademik bilgi değil de sen çocuğu hayata hazırlayacak ne yaptın? Yani çocuk yani ne bileyim bir markete, bir pazara gidebildiği zaman, yetişkin olduğu zaman ne alır ne almaz bir iletişim becerisi, bunları kazandırmıyorsun. Kendine yetebilme, günlük yaşam aktivitelerini kimseye bağımlı olmadan nasıl yapabilir, nasıl özgüven elde edebilir? Hiçbir şey vermiyorsun. Sadece ezber, akademik bilgileri veriyorsun. O da çocuk da zaten sadece derslerini geçmek için geçiyor. Veli de zaten çocuğu ne öğrendi önemli değil. Sonrasında iyi bir okula geçsin diye bunları alsın istiyor. Öğretmen de maaşına bakıyor. Yani bütün öğretmenler olmasa da idealist öğretmenlerin çok azaldığını düşünüyorum. Bu da doktorlar gibi benim gözlemimdir. Sizler neler düşünüyorsunuz? Okul yöneticilerine sıra gelince, okul yöneticileri de velilerin mutlu olmasını istiyor. Bu yani. Velilerle iyi bir ilişki kurmak istiyor. Artık özel okullar da çok fazla arttığı için, ki maalesef yani devlet okullarına göre parası olan kendi bütçesine göre özel okula göndermek zorunda kalıyor. Bu maalesef ki böyle. O da okulun itibarını, velilerle iyi geçinmeye odaklanmak ve daha varlıklı, çıkarı olacak velilerle iyi ilişkiler kurmak. Yine altını çiziyorum. Bütün okul yöneticiler için geçerli olmamakla birlikte bu da bence yaygın. Hükümetler ne istiyor? Hükümetler ne istiyor? Dış görüntüde, yüzeyde yenilik, teknoloji, gelişim derken hükümetlerin de kendi dengelerinde sorun çıkmasını istiyor yani. Sistem bir şekilde ilerlesin ve sorun çıkmasını istiyor. Yani günümüzdeki okul sistemi aslında otoriteye uyum sağlama ve itaat etme üzerine kurulu. Sizler neler düşünüyorsunuz? Üniversitede ne yapıyor? Potansiyeli arıyor. Şimdi potansiyeli aramak konusu da bu saydığım sebeplerden ve eğitim sisteminin çok yanlış olmasından kaynaklı. Sadece ezberi iyi bir öğrenci. Şimdi ezberi çok iyi olan bir öğrenci tıp fakültesine gider. Hukuk fakültesine de gider. Yani ekstra iletişim becerisi var mı? Bu çocuk tıp fakültesine veya hukuk fakültesine uygun mu? Mesela adalet savunucusu mu? Yani avukatlar için de aynı şey geçerli. Avukatların da yine avukat izleyenler varsa belki onlar da hak vereceklerdir. Yine herkesi katmamakla birlikte artık genel geçer bir şey var. Avukatlar da artık sadece para odaklı. Hani yapamayacakları, alamayacakları bir davayı bile hemen alırız, ederiz. Yani biraz artık pazarlamaya girmiş durumda neredeyse bütün meslekler. Üniversitelerde yani uygun öğrenci değil, sadece ne yapıyor? Tabii ki de notlara bakıyor yani. O potansiyeli nota göre ölçüyor. Ve o şekilde öğrencileri bünyesine alıyor. Tabii ki de onun içinde önemli olan prestij. Tabii ki de özel üniversitelerde çok arttığı için para. Bu işler maalesef ki artık böyle yürüyor. Bunların kökten değişmesi gerekiyor. Bir insan sevmediği bir işte çalıştığı zaman o ona eziyet olur. Ama düşünün, sevdiğiniz bir işte olduğunuz zaman zaten o size iş gibi gelmez ve orada yaratıcılığınız artar, veriminiz artar. Ama insanlar ve çocuklar şu an artık üniversiteyi 15 yaşa indirmeyi düşünüyorlar. Bir yandan mantıklı ama eğitim sistemi düzelirse mantıklı. Çünkü eğitim sene olarak çok fazla, çok uzun seneler. Bir yandan da insanlar şunu diyor haklı olarak, 18 yaşındaki biri bile, ki ben kendimi de düşünüyorum. Ya üniversitede ne okuyacağını bilemiyor. Mesela şu anki aklım olsa şimdiki mesleğimi tercih etmem. Şöyle, mesleğimi çok seviyorum fakat Türkiye'de çok geçerli bir meslek olmadığı için, çok revaçta olmadığı için, çok değeri bilinmediği için, ki bence çok değerli, yurt dışında çok değeri bilinen bir mesleğe sahibim aslında. Ama şimdi bunları anlayabilmeniz için veya bunları gözlemleyebilmeniz için dediğim gibi size sorgulayan bir beyin lazım. Size işte velinin daha kendi çıkarlarını düşünmemesi lazım. Okulun kendi çıkarlarını düşünmemesi lazım. Artık bireyselleşme çok fazla arttı. Yani benim çocuğum iyi olsun da önemli değil diğerleri. Şimdi bütüncül bakmak gerekiyor. Yani bütün çocuklar aslında bizim için çok önemli. Çünkü bizim toplumumuzu geliştiren bireyler olacak. Toplumumuzdaki meslek sahipleri olacak ileride. Bir de bu oyuncuların güç sıralamasına bakalım. Oyuncuları güç sıralaması olarak en güçlü sıraya velileri koyuyor. İkinci sırada öğretmenler var. 3'te yöneticiler, 4 hükümetler, 5 üniversiteler.
Ve en ironik şekilde, en komik şekilde en son sırada öğrenciler var. Yani biz aslında okul deyince hani en merkez noktası olarak öğrencileri görürüz değil mi? Ama bu oyun teorisindeki okul konseptinde maalesef ki en son sırada öğrenciler var diye söylüyor. Evet, olabilir. Çünkü oyunun kurallarını onlar belirleyemiyorlar. Zhang Xueqin'in birçok videolarında da denk gelebileceğiniz üzere hep bir üst yapıdan, süper yapıdan bahsediyor. Ve bu makro sistem, toplumun makro kültür yapısını, eğitim yapısını, yani toplumun her şeyini belirleyen bir süper yapı olduğunu söylüyor. Toplum rekabetçi ise okullar da rekabetçi oluyor. Toplum eşitsiz ise okullar da eşitsiz oluyor. Toplum sıfır toplamlı düşünüyorsa okul da bu şekilde düşünüyor. Eğitim sistemi dediğimiz zaman hepimizin aklına bir ülke geliyor değil mi? Sizin de aklınıza gelen ülke evet. Finlandiya evet. Şimdi burada da küçük bir ülke burası. 5 milyon nüfusa sahip ama eğitim sistemi çok iyi. Peki neden? Öğretmen maaşları yüksek. Öğretmenlere yüksek statü veriliyor yani değer veriliyor. Eşitsizlik düşük ve orada toplum sadece bir öğrenci odaklı değil, bütün öğrencilere eşit bir eğitim vermeye hedefliyor ve öğretmenler tutkulu, istekle öğretmek istiyorlar. Yani bir kolektif bilinç hakim, bir bütüncül bilinç hakim, yenilikçi, uyumlu, toplumsal güven yüksek ve açıklık, şeffaflık var yani şeffaf her şey. Zenginlik arttıkça eşitsizlik artıyor. Eşitsizlik arttıkça bireyselleşme artıyor değil mi? Bu bizim toplumumuzda çok görülen bir şey. Artık insanlar daha bireysel çünkü eşitlik yok. Yani herkes kendini kurtarma derdine giriyor. Çünkü hani düşünün her zaman bir eşitlik olduğunu hissedebilsek insanlar daha toplu şekilde ilerleyecek. Ama eşitsizlik olduğu için insanlar kendini kurtarma peşinde artık. Bireyselleşme arttıkça da sıfır toplamlı oyun başlıyor. Ve işte böyle sistem bozuluyor. Şimdi eskiden eğitim sisteminin daha iyi olduğunu söylüyor. Mesela 1980 yıllarında daha iyi bir eğitim sistemi olduğunu söylüyor. O Çin için konuşuyor. Ben de büyüklerimden duyduğumu söyleyebilirim. Büyüklerimden duyduğum, mesela şu an 70 yaşında olan bir aile üyemden duyduğum eski okulların, ortaokul olabilir, lise olabilir, çok daha dolu, çok daha müfredatın belki hani ağır ve oradaki öğretmenlerin hani bir lise öğretmenin veya bir ortaokul öğretmeninin bile şimdiki üniversite öğretmenlerine denk olduğunu, çok bilgili olduğunu ve gerekli şu an müfredattan çıkan ve o zaman olan derslerin olduğunu söylüyor. Astronomi dersi bile var diye biliyorum ben. Daha bir disiplin, evet şu an disiplin de yok. Yani disiplin hem iyi hem kötü bir şey yani evet ama bir disiplinsizlik de çok fazla var. Eskinin daha iyi olduğunu söylüyor. Zhang Xueqin de kendi bakış açısından şunu söylüyor. Daha az sınav, daha az baskı, daha az performans kaygısı. Şu an yüksek oranda bir performans kaygısı var. Herkes için geçerli bu. Daha az keşif yapmak istiyor insanlar. Evet bunların hepsi insanların üstüne baskıyı çok arttırıyor. Ve okul gerçekten çok stresli bir şey. Bunu kendiniz de belki deneyimlemişsinizdir. Mesela üniversitedeki bazı dersleri düşünüyorum. O zamanlar bana zor ve ağır geliyordu. Yani okuyorsun aklında kalmıyor. Çünkü bir baskıyla çalışıyorsun değil mi? İşte pratik sınavların oluyor, yazılı sınavların oluyor, öğretmen baskısı oluyor. Aklımda kalmıyordu bazı konular. Ama üniversite bittikten sonra tekrar kitaplarınıza dönüp bakmanız gerekiyor ya. O zaman bir okumada aklımda kalıyordu. Yani bunun sebebi de üstünde çünkü bir baskı yok. Baskı yokken daha rahat öğrenebiliyordum. Videonun sonuna gelecek olursak şöyle söylüyor. Bütün bu oyuncuların ortak noktası sistemin içinde rasyonel davranmamak, herkesin bireysel çıkarlarını düşünmesi ve bu da kolektif bir çöküşe doğru götürüyor. Ve okullar yine özet olarak ne istiyor? Sorgulamama, rekabet et, uyumlu ol, itaat et, risk alma, güvenli oyna. Ama 21. yüzyılda artık okulların nasıl olması gerektiğine bakacak olursak yaratıcılık, işbirliği, eleştirisel düşünce, ahlaki cesaret gerektiriyor ve bütün bunlar birbiri içerisinde olması gereken ve olan çelişiyor. Öğrenciler bu sistem içerisinde çoğunlukta ama güçsüz. Onlar için kurulmuş bu sistemde söz hakları bile yok. Şu an hala okulu devam eden, ders çalışan arkadaşları varsa onlar okul hakkında neler düşünüyorlar? Okula bakış açıları nedir? Bu sistemde kendilerini nerede görüyorlar? Ve hedefleriyle, olmak istedikleri yerle okulun ona verdiği örtüşüyor mu? Bu yolda onu destekliyor mu yoksa köstekliyor mu? Sizler neler düşünüyorsunuz? Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki konumuz sürpriz olsun. Beni takip etmeye ve dinlemeye devam edin.